Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün ligdeki e, direkt rakiplerimle oynadığım karşılaşmalar üzerinden hem bir analiz yapmak istiyorum. Onu yaparken de taktikle ilgili, formasyonla ilgili de özellikle yeni başlayan arkadaşlara da kısa kısa bilgiler geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa bu etkinlikte bu seviyeye kadar yükseldim. Bununla ilgili de bir tüyo vermek istiyorum. Çünkü bu ekrandan başlamamın sebebi de bu videomuza. Arkadaşlar sabah çok erken saatte ben haklarımı kullandım. Dolayısıyla çok fazla takılmadan geldim. Yani tabii ki yenilgi aldık ama çok fazla takılmadım. Bunun sebebi de sabah ben çok erken saatte güncel hayatıma başladığım için antrenmanları da erken saatte yaptırıyorum. Dolayısıyla e, rakip ne kadar kuvvetli gelirse gelsin havuzdan. Dolayısıyla sabah saatlerinde antrenmansız olabiliyorlar. Dolayısıyla ben erken saatte yaptırdığım antrenmanı kondisyonu tamamlamadan bile çıksam çok rahat şekilde kendimden kat be kat kuvvetli rakiplere karşı galibiyetle geldim. Tabii hızlı maçla geliyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Zaten hepsini canlı oynamaya kalksanız oyunun başından kalkmanız mümkün olmaz bu kadar karşılaşmayı. Dolayısıyla hızlı maç üzerinden geliyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen lige geçiyoruz. Daha evvel söylediğim gibi arkadaşlar bu ligde ben gerçekten güzel olacağını düşünüyordum ve yanıltmadı da beni. İlk 4 takım arkadaşlar. Benim ve benim arkamdaki 4 takım. Bakın şimdi şu yanda bir tablo görüyorsunuz. Bu dünün tablosuydu arkadaşlar. 11. maçların bittikten sonraki pardon tabii ki 11. maçlarındaki tabloydu. Şimdi 12. maçlar oynandı. Tablo değişti. Şimdi gördüğünüz şekilde gerçekleşti. Arkadaşlar çok güzel karşılaşmalar oynanıyor. Hemen rakiplere bakıyorum. Benim bir arkamdaki rakip arkadaşlar. Aşağı yukarı güçler çok denk. Yani bu sezonun derbi maçları arkadaşlar. Bu sezonun derbi maçları. Bu sezondan şampiyon da çıkabiliriz. İkinci de, üçüncü de hatta dördüncü de çıkabiliriz. Yani böyle bir lig oynuyoruz. Gerçekten keyif aldım. Keyifle ligi takip ediyorum. Arkadaşlar hemen rakiplere baktıktan sonra bakın çok iyi rakipler. Çok iyi rakipler. Tam böyle görüldüğü gibi bize denk rakipler arkadaşlar. Ve bundan sonra daha alttaki takımlar tabii daha güç olarak daha bizden aşağıda oldukları için dolayısıyla onlara karşı galibiyet oranımız da fazla oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen fikstüre geçiyorum. Şimdi ben derbi dediğim bizim ligin derbisi dediğim maçları şöyle bir analiz ediyorum arkadaşlar. Ve tabii işin enteresan yanı da sezonun yani şimdi ilk yarının sonu ama tabii sezonun sonunda yine bunların rövanşları var. E, O yüzden de tam böyle ligin son haftasında, son döneminde güzel karşılaşmalar olacak. Ondan sonra zaten netice ne olacak? Bakalım hep beraber göreceğiz diyorum arkadaşlar. Sizler de nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bununla ilgili de e, yazarsanız çok sevinirim değerli kardeşlerim. Arkadaşlar şimdi direkt rakiplerimle olan karşılaşmalara değiniyorum. Arkadaşlar ben ilk bu şekilde oynadım. Dörtlü bir savunmayla oynadım. Önünde bir tane DMC kullandım. İki orta saha bir sol tarafta bir oyuncuyla iki de malum Danacı zaten forvetimiz. Danacıyla beraber bir oyun tarzı sergiledik. Şimdi arkadaşlar rakip çok enteresandı. Üçlü bir savunma ama onun önünde hiçbir şekilde DMC kullanmadı. Çok yoğun bir hücum hattıyla oynadı arkadaşlar bize karşı. 61'e 39 üstünlüğümüz vardı. 8'e 6 e,
kaleyi bulan şutumuz var. Ama biz şut verimliliğinde rakipten geri kaldık. Rakip 6'sının 4'ünü gole çevirirken biz 8 tanenin 3 tanesini gole çevirdik. Ortadan geçen bir karşılaşma. Özellikle rakip bizden daha çok fazla agresif oynamış, top çalmış. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 1-0 öne geçtik. 2-1, 3-1, 3-2 yaptık. Hatta 3-3 yaptık Danacı'yla. Ama maalesef 88'de yediğimiz bir golle direkt ligdeki rakibimize mağlup olduk. Burada tabii ki bu başlangıç formasyonlarını size gösteriyorum. Sonradan tabii ki değişiklikler yapıldı ama dolayısıyla 88'de yediğimiz golle mağlup olduk. Aslında buradan bir puan çıkartabilirdik ilk önemli karşılaşmamızda. Sonra arkadaşlar hemen arka arkaya ikinci direkt rakibimizle oynadık. Direkt rakibimizin şöyle kadrosuna da bakalım. İyi bir kadrosu var. Evet, iyi bir kadrosu var. Dolayısıyla bir tane oyun tarzı çok yüksek oyuncusuyla beraber bu biraz daha değişik bir oyun tarzı sergiledi arkadaşlar bize karşı. Yine biz orta sahada bakın dikkat ederseniz dörtlü bir savunma önünde bir DMC bir MC. İşte bu aslında bir MC ne kadar takımınız iyi de olsa ne kadar takımınızın hücum hattında bakın dikkat ederseniz santrforun arkasında AMR, AMR, AMC gibi 3 tane destekleyici oyuncuyla da oynasanız orta sahayı bir şekilde kaptırırsanız sonuçta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden biri. Hep ben formasyon videolarında derim ya tek MC sıkıntı yaratabilir diye. İşte gördüğünüz gibi bakın buradan da kardeşlerim için özellikle söylüyorum. Bu bir ders olabilir. Ders niteliğinde böyle oynayan arkadaşlar için. Dolayısıyla biz orayı 2 taneyle ben kapattım. Tekrar baktığım zaman şuradaki dörtlü 2 bekin biraz ileride olduğunu görerekten Yaşar ve Dinçer'i biraz daha böyle ileri çektim. Onların özellikle bekinin çıkmaması sağladık ve bunda da başarılı olduk. Orta sahadaki açığını bir şekilde biz 2 tane orta sahayla kapattık. Tabii ki muhakkak dörtlü savunma oynadım ama önünde muhakkak bir DMC kullandım. Yani orta sahayı bir şekilde biz Dinçer'in de bakın şöyle gördüğünüz Dinçer'in de yardımıyla orta sahada üstünlüğü sağladık. Dolayısıyla karşılaşmayı 4-1 gibi bir skorla direkt rakibimize karşı kapatmış olduk. Ne kadar hücum attı iyi gözükse de rakibin hücum hattı iyi gözükse de istatistiksel olarak baktığımız zaman 2 tane kaleyi bulan şutu var. Ben bunu oynarken tabii ki özellikle defans ve DMC pozisyonundaki Güner'e geri talimatını verdim. Çünkü kontrada çok fazla yakalanacağımı biliyordum. Orta sahada kaptırılacak toplarda yakalanacağımı biliyordum. Bu karşılaşmada da diğer karşılaşma gibi öyle oldu. Dolayısıyla bunu engellemek için ben defansı ve DMC'yi geride tutmayı tercih ettim. Evet, buradan da bu tip bilgileri de sizlerle bunun üzerinde paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla 10 defa geldik, 4'ünü attık. Onlar 2 defa geldi, bir defasını gole çevirdiler. Dolayısıyla ve ki ilk golü onlar atmasına rağmen sonra arka arkaya bulduğumuz gollerle genel olarak maçı 4-1 kazandık. Bir evvelki rakibimize yenilmiş olmamızdan dolayı da hani bu maçı kazanmamız gerekiyordu. En azından üst sırada kalabilmek, üst sıradaki grubun içinde olabilmek, var olabilmek adına bu karşılaşma bizim için önemliydi. Ve 4-1 ile bu karşılaşmayı da kazandık. Şimdi arkadaşlar diğer en büyük rakibimiz
diğer en büyük rakibimiz. Bakın bunun da kadrosuna şöyle bir bakalım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Gene çok kuvvetli bir forvet hattı var. E, Değişik bir şekilde oynuyor. Santrfor arkası bir AMC hücum elemanı kullanıyor değerli arkadaşlar. AMR'de bir elemanı var. Dolayısıyla hep bize sağ taraftan ağırlıkla gelmeye çalıştı. Ortadan gelmeye de çalıştı. Dolayısıyla diziliş itibariyle, formasyon itibariyle iyi bir kadroya sahip olduğu için de dolayısıyla üzerimize daha sık gelmeye, ortadan daha sık gelmeye çalıştığını söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bu rakibimize karşı da özellikle deplasmanda yine biz aynı bir evvelki artık derbi maçı diyeyim. Bir evvelki büyük maçta uyguladığım sistemi uyguladım. Yine defansı geride tuttum. Çünkü çok kuvvetliydi. Yani orada yiyeceğimiz toplarda, kontrada kazanacakları toplarda golü atabileceklerini biliyordum. Mümkün olduğu kadar onları kontrada yememeye çalıştık. Kontra vermemeye çalıştım. Yine DMC'yi defans hattını gördüğünüz gibi dörtlü defans hattını da geride tutaraktan yine orta sahayı iki kişiyle kapataraktan böyle bir şekilde uygulamaya çalıştım. Tabii onun da orta sahası aslında bir evvelki rakibin kadrosuna baktığımız zaman tekmeyiciydi ama bu biraz daha böyle orada gördüğünüz gibi bakın üçgen bir orta saha. Orta sahayı bloke ettiler. Ama biz yine Danacan'ın 20, Yaşar'ın 23. dakikada attığı golle öne geçtik. Bakın dikkat edin. %56 ile hücum alanında ortadan geldi. Ve ben bu analizi yaptıktan sonra işte rakip analizi çok önemli arkadaşlar. Yani yenilebilirsiniz. Bakın ilk oynadığım birebir rakibime karşı 88'de gol yedim. Aslında uzun topa da döndüm o maçta ama olmadı. Yani üçlü savunmanın önünde hiçbir emniyet sibobu olmamasına rağmen biz bir şekilde o maçta gol atamadık. Ama bakın burada rakip 3 defa geldi, biz 6 defa geldik değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 2-0'lık bir galibiyet aldık. Ne oldu? Bir mağlubiyet, iki galibiyet direkt rakiplerimle olan maçlar için söylüyorum. Dolayısıyla 6 puanla tamamladık. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan rakibin nasıl oynadığı bir analizi. Çünkü böyle bir rakibin size ortadan gelme şansı çok daha yüksek. Maç öncesinde formasyonuna baktığınız zaman rakibinizin aşağı yukarı nasıl oynama şansı, tabii maç içinde bunlar değişebilir. Yani o formasyon değişebilir, anlayış değişebilir ama başlangıç formasyonu olarak da rakibinizin size nasıl geleceğini görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Biz de bunu öngördük ve dolayısıyla aynı düzende devam ettik. Yine istatistikler ve önemli anlar üzerinden devam edip gidelim. Şimdi arkadaşlar tekrar lige bakıyoruz. Şimdi dolayısıyla şu anda mesela bugün direkt iki rakibimiz berabere kalmış. Bu bizim işimize yaradı. Dünkü bakın yine yanda görüyorsunuz. Dünkü lig tablosu, bugünkü lig tablosu. Yarın her şey değişebilir. Şimdi ne oldu? Biz 3 tane önemli karşılaşmamızı bitirdik. Şimdi yarın, daha doğrusu bu video çıktığı zaman aynı gün olacak. Dolayısıyla burada diğer iki rakibimiz de kendi aralarında oynayacaklar. Yani bizlerin kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalar ligin şampiyonunu belli edecek değerli arkadaşlar. Dediğim gibi birinci de çıkabiliriz, dördüncü de çıkabiliriz. Önemli olan hakikaten zevk almak. Zevk almak gerçekten olur olmaz, yapılır yapılmaz ama zevk almak çok önemli değerli arkadaşlar. Ben bu sezonki ligden de gayet zevk alıyorum. Oyuncu istatistiklerine Danacı önde ama bakın dikkat ederseniz bu 4 takımdaki oyuncular zaten burada derece
asistlerde, gol krallığında hep bu dört takımın oyuncuları var değerli arkadaşlar. Diğer takımlarda şöyle söyleyeyim. Bu biraz zorlamaya çalışıyor ama tabii ki dolayısıyla diğer rakipler 80-100 arasında değişen rakipler. Dolayısıyla bu dört takım kendi arasında oynayacak karşılaşmalar, derbi karşılaşmalarında kim ne kadar birbirine üstünlük sağlarsa da o derece gidiyor. Bakın hepsinin birer mağlubiyeti var. Çünkü hepsi birbirinden mağlup oldu. Hepsi birbirinden mağlup oldu. Bu üçüncü ve dördüncü takımlar bir beraberliği var. İşte o biraz evvel göstermiş olduğum. Kendi aralarında berabere kaldılar. Dolayısıyla çok güzel bir lig geçiriyoruz değerli arkadaşlar. Burada önemli bahsetmeniz. Rakip analizi çok önemli. Rakibe karşı başlangıç formasyonunda 3 aşağı 5 yukarı nasıl oynayabileceğini belirlemeniz çok çok önemli diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomu böyle bir hem ligle ilgili bilgiler vererek hem de ufak ufak bazı şeyleri de size aktarmak istemiştim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Formasyon videosu ve onun arkasında bir bomba video var. Üzerinde çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere.